Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir yöntemle yumuşacık lavaş tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 4,5 bardak kadar un aldıktan sonra ortasını havuz şeklinde açıp 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. 2 bardak ılık süt ekliyorum. Dilerseniz 1 bardak ılık su, 1 bardak da ılık süt kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ kullanıyorum. Kullandığım çay bardağı ölçüsü 100 mililitredir. Yine aynı şekilde kullandığım su bardağı ölçüsü de 200 mililitredir. Yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. İsterseniz sütü azar azar kontrollü bir şekilde ekleyebilirsiniz. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Ben sürekli olarak yaptığım için genelde aynı ölçüde alıyor. Ben direkt olarak kullandım. Hamurumu bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masaya alıyorum. Masada özlü bir hal alıncaya kadar hamurumu yoğuruyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumuzun oldukça yumuşak fakat ele yapışmayan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Buzdolabı poşetinin içerisine alıyorum. Yaklaşık yarım saat kadar dinlendiriyorum. Lavaş yaparken mutlaka hamurun kıvamına dikkat edin. Dinlenme aşamalarına uyun. Poşetin içerisine koyuyorum. Bu şekilde yarım saat kadar dinlendirdim. Dinlenen hamuru poşetin içerisinden çıkartıyorum. Kıvamını göstermek istiyorum. Gerçekten mükemmel bir hamur oldu. Hamuru yuvarlak bir forma getirdikten sonra göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıyorum. Bu hamurdan toplamda 10 adet bez elde ediyorum. Kullanmış olduğum tepsi 40 santimlik bir tepsidir. Sizler de kullandığınız tepsiye veya tavaya göre ayarlayabilirsiniz. Bezeleri hazırlarken çok fazla una bulamadan hazırlıyorum. Yumuşacık bezeler elde ediyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra bir 10-15 dakika kadar dinlendiriyorum ki daha rahat bir şekilde açılsın. Eğer vaktiniz varsa bir yarım saat kadar da dinlenebilir. Bezelerimi hazırladım. Üzerini tekrardan poşet ile kapatıyorum. Hamuru koyarken kullandığım poşeti tekrardan kullandım. Üzerini ekstradan bir mutfak havlusu ile kapatıyorum. Kenarlarından hava alıp kuruma yapmasın. Bezeleri yaklaşık 15 dakika kadar dinlendirdim. Tezgahıma biraz un alıyorum. Bir tane bezeyi alıp yavaş yavaş açıyorum. Bezelerin kıvamını göstermek istiyorum. Yumuşacık pamuk gibi oldular. Hamurunuz ne kadar yumuşak olursa yaptığınız lavaşlarınız da o kadar yumuşak olur. İlk etapta unu bol bol kullanıyorum. Büyüdükten sonra çok fazla un kullanmamaya dikkat edin. Kullandığım tepsi boyutuna göre açıyorum.
Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamurların hepsini açıyorum. Sofra bezinin üzerine serdim. Ben biraz hızlı açtığım için hepsini açtıktan sonra pişirdim. Eğer yavaş açıyorsanız üçerli olarak açıp pişirebilirsiniz. Tamamen kendinize göre ayarlayın ki açtığınız yufkalar kurumasın. Lavaşları ister tekli ister çiftli olarak pişirebilirsiniz. Hemen çiftli olanlarını da yakından göstermek istiyorum. Pasta tabandan biraz daha küçük olacak şekilde açıyorum. Biraz sıvı yağ sürüyorum. Sıvı yağın her yerine değmesine dikkat edin. Diğer açmış olduğum bezeyi üzerine kapatıyorum. Kenarlarından eşitleyip kenara aldım. Diğerlerini de hazırlıyorum. Bu şekilde hazırladıktan sonra dilerseniz bir 5 dakika kadar bekletip açabilirsiniz. Ayrıca isterseniz biraz un serpebilirsiniz. Daha kolay ve daha güzel yapışacaktır. Kenarlarını eşitleyip yavaş yavaş açıyorum. Ben genelde çok lavaş yaptığım zaman bu yöntemi kullanıyorum. Çok rahat ve pratik oluyor. Pişmez diye korkmayın. İç tarafı buharıyla tamamen pişiyor. Kesinlikle hamurlaşma olmuyor. Bu tarz hamur işi tariflerine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, mantı tarifi, daha aklıma gelmeyen birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca çok sevilen, çok beğenilen içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tepsi boyutunda hepsini açtım, hazırladım. Tepsiyi iyice ısıttım. Hem büyük gözü hem orta gözü açtım. Tepsiyi iyice ısıttıktan sonra biraz sıvı yağ sürdüm. Daha sonra lavaşlarımı pişiriyorum. Lavaşların hızlı bir şekilde pişmesi gerekiyor. Lavaşları hızlı bir şekilde pişirip kalınca bir sofra bezinin içerisinde topluyorum. Lavaşlarınız sert oluyorsa sofra bezinin içerisinde toplayın. Daha sonra ekstradan büyükçe bir poşetin içerisine koyun. O şekilde nemlenecek ve yumuşacık olacak. Hızlı bir şekilde pişirmeye devam ediyorum. Hem tekli pişiriyorum hem çiftli pişiriyorum. Bu arada şu anda çiftli olanları pişiriyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabarıyorlar. Mükemmel oluyor. Kullandığım tepsi emaye tepsi olduğu için kesinlikle zarar görmüyor. Fırın tepsisi kullanabilirsiniz. Evinde büyük tavası olmayan veya sacı olmayan bu yöntemi kullanabilir. Ayrıca isterseniz katmer de hazırlayabilirsiniz tepsinin üzerinde. Daha öncesinden sizlerle yaş yufka tarifimi de paylaşmıştım. Dilerseniz o tarifime de göz atabilirsiniz. Lavaşların hepsini bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Kalınca bir sofra bezinin içerisinde topluyorum. Hepsini pişirdikten sonra sizler için doku testine geçiyorum.
Lavaşlarımı pişirdim. Hemen sizler için daha ılıkken çiftli olanlarını ayırıyorum. En ufak bir hamurlaşma yok. İçi tamamen buharla pişti. Ayırdıktan sonra yumuşaklığını göstermek istiyorum. Yumuşacık pamuk gibi oldular. Sizler lavaşın güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.